Roket geçtiğimiz hafta 29 Nisan'da gelecekteki Çin Uzay İstasyonu'nun CSS yaşam alanları olacak Tianhe modülünü başarıyla fırlattı. Ancak roket kontrolden çıktı ve planlanan güvenli alanın dışına düşebilme ihtimali doğdu. Long March 5B'nin okyanusta önceden belirlenmiş bir noktaya inmesi planlanıyordu. Ancak uzmanlar roketin kontrolden çıkması sonrası büyük parçaların yerleşim alanlarına düşebileceği konusunda uyarıyor. Daha önce Fildişi sahiline düşmüş mü? Roketin yerleşik bir alana inebileceğine dair ihtimallerin varlığı bilim insanlarını korkutuyor. En son Mayıs 2020'de bir roket fırlatıldığında enkaz Fildişi sahilindeki köylere düşmüştü. Bilim insanları roketin ne zaman düşeceğini bilemiyor ancak tahminlere göre 10 Mayıs 2021'den önce düşüş gerçekleşecek. Harvard Üniversitesi'nde araştırma yürüten uzay bilimci Jonathan McDowell roket parçalarının kuzey ve güney yarımkürede 41. enlemler arasına düşebileceğini söyledi. ABD'nin New York şehri ile İspanya'nın başkenti Madrid güneyde de Şili'nin güneyi ve Yeni Zelanda'nın Wellington şehri arasında bir alana düşebileceğini ifade etti. McDowell Çin'in daha önce uzaya yolladığı roketlerden biriyle de benzer bir sorununun yaşandığını hatırlattı. Son yolladıkları Long March-5B roketinden büyük metal parçalar gökyüzünde uçuşmuş Fildişi sahilinde birçok binaya zarar vermişti. Çoğu yeryüzüne düşmeden yanıp yok olmuştu ama düşen büyük metal parçalar da vardı. Neyse ki kimse yara almadı. Bilim insanları bu parçaların yerleşim alanlarına isabet etmesi durumunda pek çok kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunuyor. En kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda çok sayıda can kaybı yaşanabilir. ABD ordusunun 2021 ila 035B adını verdiği hafta sonu 80 kilometre daha alçakta dolaşmaya başlayan ve bugün itibarıyla saatte 27.600 kilometre hızla hareket ettiği belirlenen roketin yönü orbit. ingnow.com adresinden izlenebiliyor.